Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir bir video paylaşımı yapamıyoruz. Biraz yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Yeni bir projeyle sizlere merhaba demek istiyorum tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi arkamda Golf 7 1.6 TDI bir araç var arkadaşlar. Mevcutta bu aracın gücü 110 beygir bandında. Şimdi biz bu aracın üzerindeki turboyu söküyoruz. Biliyorsunuz ki daha fazla performans için araçlara hibrit turbo uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu araçta da hibrit turboya geçiyoruz. Hibrit turbo ile beraber araca artı yazılım ve EGR downpipe işlemleri uygulanacak. DPF ve EGR'si arkadaşlar aracın üzerinden tamamen iptal edilecek ve daha sonrasında turbonun performansını çelik kanatlarla daha performanslı hale getireceğiz. Daha sık kanatlarla arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Şuradan şimdi size şöyle gösterebilirsem, biraz yaklaşırsam şu iç kısımdaki gördüğünüz gibi şöyle yakından görecek olursanız şurada pervanelerin durumunu şu şekilde görebilirsiniz. İçerideki pervane yapısı. Şimdi bu pervane yapısı arkadaşlar daha da değişecek ve sık kanat dediğimiz, performans kanatı dediğimiz çelik kanatlara geçireceğiz ve daha büyük kanatlarla bunları değiştireceğiz. Tabi biz bu işlemleri yaparken araç üzerinde arkadaşlar yazılımı da yapmış olduğumuz turboya göre entegre edeceğiz. Aracın üzerinde arkadaşlar biliyorsunuz ki water cooler var. Water cooler yapısına sahip olduğu için bu araçta çok fazla intercooler'ın ısınması söz konusu değil. Durum böyle olunca da intercooler büyütme işlemi bu araçta çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir şey değil. Water cooler'ın değerlerini ölçeceğiz. Yoldaki performansına bakacağız. Eğer çok fazla ısı vesaire görürsek o zaman intercooler'a müdahale sağlanır. Ama bu halindeki setup'la tahmini olarak size şu anda şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 200 beygir bandına kadar yaklaşabiliyor araç. 200 beygir bandına yaklaştığımızda da 1.6 TDI motorda çok verimli bir arkadaşlar güç elde etmiş oluyoruz. Yaklaşık yani 110 beygirden 90 beygir bandında bir ekstra güç yakalamış olacağız. Bakalım, bunlar için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Aracın şu anda üzerindeki turboyu söktük, egzoz sistemini söktük. Baştan sona hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar yola çıkacağız. Yol testlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Yolda aracın denemelerini gerçekleştireceğiz. Bu arada bu işlemler yapılırken aracın kilometresinden dolayı arkadaşlar aracın bakımlarını da yapıyoruz. Baştan sona yağ filtresi, mazot filtresi, aracın tiryal seti baştan sona hepsi değişiyor. Gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra aracımızı yükleyip yolda yürüteceğiz. Arkadaşlar bakalım Golf 7 aracımızdan hibrit turboyla nasıl bir güç elde edeceğiz? Bu güç sonrasında da araç sahibi kardeşimiz zaten daha önceki videolardan da hatırlıyorsunuzdur belki. Berk'in aracıyla yolda testlerimizi gerçekleştireceğiz. Bakalım Berk aracı hakkında düşüncelerini bize aktaracak, neler söyleyecek, bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelin birlikte Golf 7'nin turbosunu arkadaşlar hibritleyelim. Daha sonra araca yükleyelim ve yazılım kısmına geçelim. Yazılımını yapalım, egzoz sistemimizi yapalım ve yoldaki performansına baştan sona bakalım neler yapabiliyoruz. Gelin birlikte Golf 7 projesine başlayalım. Arkadaşlar Golf 7 aracımızın şimdi hibrit turbosu hazırlandı. Ön ve arka palleri büyüttük. Bunların gerekli oranlarda büyüttükten sonra şimdi aracın üzerine montajını gerçekleştireceğiz. Montajı yapıldıktan sonra da aracın yoldaki biliyorsunuz ki yazılım işlemleri yapılacak. Aracın üzerinde downpipe var. Bunu da söyleyeyim. Artı kayan açık hava filtresi kullanıyoruz üzerinde. Performanslı bir aracımız olacak. Daha fazla güç içinde dediğim gibi yolda testlerimiz olacak, yol yazılımlarımız olacak. Gerekli logları aldıktan sonra araçlar bakalım ne kadar performans yakalayacağız Golf 7'de, bunu göreceğiz. Gelin birlikte aracın üstüne montajını gerçekleştirelim. Daha sonrasında da yola çıkalım, bir testini yapalım. Testte neler yaşıyoruz, nasıl bir güç farkı yakalayacağız, bunları sizlerle paylaşıyor olacağım.
Arkadaşlar şu anda Golf 7 aracımızın hibrit turbolarının üzerine taktık. Hibrit turbo işlemini yaptıktan sonra şimdi aracın üzerindeki yazılım güncellemesini gerçekleştireceğiz. Hibrit turboya uygun yazılımı yaptıktan sonra da yol testini gerçekleştireceğiz. Gelin birlikte aracın yazılım yüklemesini gerçekleştirelim ve daha sonrasında yol testine çıkalım. Yoldaki performansını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar yine Berk'le beraberiz. Bugün Golf 7'nin son rütuşlarını yapıyoruz. Arabaya yaklaşık 5 tane dosya yazdık. Kısmetse bu 6. dosyamız olacak. Sebebi de işte Berk'in doyumsuzluğu diyebiliriz buna. Araba yürüyor aslında, güzel oldu. Hibrit turbomuzu yaptık biliyorsunuz. Downpipe var üzerinde. EGR iptali var üzerinde. Yakıtlarımızı açtık. Enjektörlerimiz de yapıldı. Araba yürüyor. Komple düz boru var. Altta spor katımız var bir tane. Spor kat taktık arabaya arkadaşlar. Şimdi en son kaç gördün? 250. 250 mi gördün? 250. Yazık. En son 250 km hıza kadar çıkabilmiş arkadaşlar. Yazık. Şimdi hedefimiz Berk'in arabayla bakalım daha fazla neler yapabiliriz. Bunları kurcalıyoruz. Güzel bir test olacak. Hem yükleyeceğiz, edeceğiz. Bakalım Golf 7'de daha fazla neler alabileceğiz. Bunları göreceğiz. Şu anki durumu nasıl Berk? Şu an iyi abi ya. Yürüyor yani. Ama biraz daha yürüyebilir. Biraz daha yürüyebilir. Ya şu an iyi. Tatmin edici de. Evet. Belli bir süreden sonra alışıyorsun o hıza. Daha fazlasını istiyorsun. Her yaptığımızda buradan diyorsun ki abi süper oldu. Ondan sonra en fazla bir hafta. Aynen. Çünkü alışıyorum. Yani o tepkimelere alışıyorum. Daha fazlasını istiyorum. Bakalım abi, deneye işte artık. Yavaş yavaş yükselte. Araba kırana kadar. Yok, en sonunda bir turbo sistemine geçeceğiz abi yani. O olacak. Onu en sona saklıyoruz. Onu en sona saklıyoruz ki hani böyle bir anda işte doyumsuz olunca insanlar daha fazla ne yapabiliriz diye gelmiyor bana. Sağlıklı, düzgün bir şey olsun diye uğraşıyorum. Şimdi Berkçiğimizin dosyası hazır. Aha. Arabada yakıt yok. Gazlamaya çıkacağız, arabada yakıt yok. Niye yakıt almıyorsun arabaya ya? 35 kilometre diyor. Ağırlık yapmasın diye abi. Daha sadece gidiş var, dönüş yok. Lavaboya gideceğim da. Arabayı hafifletmemiz lazım. Şimdi 200 liralık atsam ağırlaşacak araba, yeter ya. Sanki 200 liraya var ya, yemin ediyorum. Verecekler bir tanker yakıt sana. O şimdilik yeter ya, bir gidişe yeter, dönüşe bakarız. Bir gidip bir sürü alalım da. Emin misin? Sadece gidiyormuşuz, kalıyormuşuz yolda. Yol üzerinde. Geçen gün öyle oldu biliyorsun değil mi? Gittik kaldık. Gidip kaldık yani. Dönemedik. Resul hazır olsun da Megane'la. Bir şey olursa arkadan alırım. Yol yardım diye. Arkadaşlar şimdi Berk'le beraber yola çıktık. Golf 7'yi deniyoruz. Şu anki yazılımdan sonra bakalım Berk'in tepkileri neler olacak. Artık Golf 7'nin son haline yavaş yavaş geliyoruz. Tünele girdiğimiz için şu anda bizi göremiyor olabilirsiniz. Gerek yok, tünel bitti. Berk, nasıl sence şu andaki tepkileri aracın? Ya abi üstte yani öncelikle hibrit turbodan sonra ne kadar bir fark gördün? Arabayı kullanıyorsun kaç gündür? Vallahi abi öncesine nazaran. Turbo öncesinde şöyle alt devirler iyiydi. Üst devirler hiç yoktu. Evet. Yani kötüydü abi. 210 biliyorsun, seninle çıkmıştı ilk aldığımızda arabayı. Evet. 210 220 böyle zor buluyordu araba. Şu an 250'ye kadar dayıyor araba ve hiç zorlanmıyor. Devri zaten uzatsak daha da gider araba. Ama benim çok yüksek hızlarda çok şeyim olmadığı için yani 250'yi nerede basacağız? Sen biraz daha kalkış seviyorsun. Tabii aynen, ben biraz daha alt devir delisiyim. Hani alt devirde bastım mı gideyim şeyindeyim. Ama alt devir demek dediğim gibi biraz riskli. Biraz da riskli işi yani. Sonuçta asıl zorlama kalkışta olduğu için tam onun dengesini kurmaya çalışıyoruz abi. Yani şimdi sen açsan açarsın ama ne kadar dayanır turbo belli değil. Arkadaşlar, sen onun şeyini şu an şey yapmaya çalışıyorsun. Yani çok aslında turbo dayanmasından ziyade şöyle bir şey var Berk. Araba en alt devirlerde daha fazla tork ve güç üretiyor. Yani beygir gücü ve tork aynı anda ciddi anlamda altlarda geliyor.
Yani bu şimdi devri birinci viteste, yani ufak dişlilerle yükseltip verdiğiniz zaman arabanın hem şanzımanına hem aktarma organlarına ciddi anlamda zarar veriyorsun. İlk kalkışta, bu işte kalkışlarda zorladığımız patinaj vesaire hareketlerinde, yani o yüzden ben alt devirde çok aşırı zorlamayı arabalarda sevmiyorum. Yani yazılımı yaparken de arabaların işte şanzımanına vesaire, işte baskı balatasına gibi yerlere fazla güç bindirip zorlamak yerine biz gücü tamamen yaymayı tercih ediyoruz. Ama tabii sen dediğin gibi ışıktan ışığa biraz kalkış sevdiğin için, kısa mesafe kovaladığın için şimdi biz de sana ona göre bir araba hazırladık. Bakalım, yavaş yavaş farkları görüyorsun. Şu anda da zaten araçta şey var, yani ciddi bir fark, ivmelenme yaşadı. Gerisini sana bırakıyorum. Sen anlatmaya devam et. Kullanarak bakalım, test edelim. Son hızımız ne olacak? Onu da bir görelim. Şu anda denememiz, yoğun bir trafik var. Aynen, şu anda yoldayız. Şu an boş bir yere geçeceğiz. Evet, insanları da tehlikeye atmadan boş bir yerde bir denememizi yapacağız. Bir 0-100 deneyeceğiz. Tepkilere bakalım. Aynen. Zaten araba hani garanti 240-250 rahat görüyor. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Testimizi gerçekleştirdik. Nasıl araba? Güzel yani. Toparlamış abi altlar. Bunun daha üstüne çıkalım mı? Yani bir bakalım abi ya. Şimdi bir bakalım mı abi? İyi gibi ya. Bakalım. ESP kesiyor abi. O kesiyor, evet ya. Onu yani, fişini çekmemiz lazım. ESP'yi buradan iptal ediyorsunuz ama arkadaşlar şu ekrandan şuraya geldiğiniz zaman kart menüsünün ayarlara bir giriver. Şurada kapalı halde görüyorsunuz. Onda kapalı ama burada işte maalesef ikinci ESP devreye giriyor ilk kalkışta. Kalkıştan sonra sorun yok. O yüzden şimdi kalkışlarda birazcık Berk daha da yürüsün istiyor. O güç devam etsin istiyor ama güç bir anda geliyor. ESP arabayı koruduğu için arkadaşlar patinaja kalkmasın diye gaz kesiyor. O gaz kesmeyi önüne geçmek için muhtemelen ESP'yi tamamen devre dışı bırakacağız. ESP tamamen devre dışı kaldıktan sonra arkadaşlar bir de o şekilde deneriz muhtemelen. Berk'in Golf'le uğraşmaya devam ediyoruz. Bakalım Golf 7'de neler yapabileceğiz. Bir arada kısmet olursa arabayı dyno'ya çıkartalım. Olur abi. Bir de orada görelim ne oluyor ne bitiyor, sağdan çıkalım. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa bize ulaşabilirsiniz. Alttan yorumlardan yazabilirsiniz. İletişim numaralarını da aşağıda bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.